sesleri. Terk edilmiş gibi. Bizlere okullarda öğretirken ders kitaplarında veya tarih atlaslarında ya da internette kısa bir araştırma yapıp Osmanoğulları İslam Devleti'nin sınırları ya da en geniş sınırları diye bakmak istediğinizde genellikle karşınıza şu tip haritalar çıkar. Bu tip haritalarda genellikle tartışma konusu olabilecek bariz bir illüzyon yapılır. Bu kaydı çekmemizin de temel sebebini oluşturacak şey aslında bu. Yani baktığınızda neredeyse Afrika'nın yarısına hakim olan, bütün Arap Yarımadası'na hakim olan bir devlet var tarihte. Fakat siz onun sadece bu kıtalardaki kıyı şeridini sınırları içerisindeymiş gibi gösteriyorsunuz. Yani böyle bir illüzyon yapılıyor. Bu da sosyal medyada ara ara tartışma konusu oluyor. Okullarda birçok mecrada anlatıldığı üzere kardeşim oralar zaten sahra, çöl ya da kıymeti olmayan araziler niye gösterilsin haritada şeklinde bir savunma geliyor çoğunluktan. Yani düşünce ve fikir yoksunu çoğunluktan. Acaba gerçekten öyle mi? Yani Allah'ın yeryüzünde kıymetsiz diye nitelendireceğimiz arazileri var mı? Ya da tarihe damga vurmuş bir devletin sınırları içerisinde sonraki nesillere niye gösterilmez? Üstelik bu araziler, bu çöllük, verimsiz ya da önemsiz dedikleri araziler bugün de mevcut. Ancak bugün neden içinde mevcut olduğu sözde ülkelerin sınırları içerisinde gösteriliyor o halde? Madem onlarca ülkenin içerisinde bugün çöllük arazi mevcut ama herhangi bir ayırma yapılmıyor. O zaman da insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Acaba tarih atlaslarında ya da ders kitaplarında veya ana akım internette diyelim, yani arama motorlarında karşınızda Roma İmparatorluğu ya da Osmanoğulları İslam Devleti veya diğer büyük devletler, tarihteki büyük devletlerin sınırları biraz küçültmek mi isteniyor, acaba küçük gösterilmek mi isteniyor olduğundan. Tabi bu şekilde de yani yeni nesiller eski büyük devletlerine, büyük imparatorluklarına öykünmesinler, özenmesinler diye bir gaye mi var? Şimdi az bir toprak parçalar kendilerine verilmiş olan, daha doğrusu emanet bırakılmış veya hibe edilmiş veya kendileri tarafından lütfedilmiş az bir sömürge toprağıyla yetinsinler, daha fazlasını istemesinler diye böyle bir proje mi var acaba? Yani %40 küçültsem de bu benim için kârdır denerek, yani sadece Osmanlı değil diğer tarihte kurulmuş büyük devletlere de bu şekilde bir görüntü illüzyonu operasyonu mu çekiliyor? Yeni nesillerin dedelerini ve yaptıkları işleri, büyüttükleri, bıraktıkları eserleri iyi tanıyamasınlar diye. Yoksa günümüzde ülke denen müstemlekelerin yüz ölçümleri içerisinden veya haritada sınırları içerisinden çöllerin ayıklanmamasını, onların yine sınırları içerisinde gösterilmesini nasıl izah edeceğiz? Dolayısıyla bu kaydımızda temelde 3 madde üzerinden incelememizi yapacağız. Birincisi, çöller gerçekten önemsiz, kıymetsiz yerler mi insanlar için? İkincisi, insan veya canlı yaşamına gerçekten dedikleri kadar uygun yerler değil mi? Üçüncüsü ise, eğer bu ilk iki maddenin aksi geçerli ise niçin bize böyle sunuluyor çöllük yerler veya Antarktika bölgesi ya da oralara yakın yerler ya da dünyada belirli yerler? O halde hazırsanız başlayalım. Introda bahsettiğimiz meseleyle alakalı, yani tarih atlaslarında yapılan illüzyona
bağlı olarak günümüzde de yapılan bir takım görüntü illüzyonları var haritalar üzerinden. Mesela birçok dünya haritasında rastlayabileceğiniz Afrika'ya nispeten Rusya'nın veya Amerika Birleşik Devletleri bulunduğu için Kuzey Amerika'nın daha geniş veya daha büyük gösterilmesi gibi. Ya da Piri Reis'in bizim vakıf olduğumuz, yani elimizde mevcut olan haritasının bölümünün dünyanın 1/3'lik kısmını temsil ettiği yalanı gibi. Yani şu haritaya baktığınızda Allah'ınızı severseniz dünyanın 1/3'ini mi temsil ediyor? Yani 1/3 mi olmuş oluyor o zamanın çizimiyle ya da o zamanın bilinen dünyasıyla? En az 1/6 ya da 8/1 olmalı elbette. Bir de tabii ki Piri Reis'in bu haritasının günümüzde kalan kısımlarının belli odaklarca elde tutulduğunu tahmin ediyoruz. Bilerek piyasaya servis edilmediğini düşünüyoruz. Tabii bazı foyalar meydana çıkmasın diye yapılmış olabilir. Kendilerini saklamak istiyor olabilirler bu yüzden. Kendilerinin dünya modeli, kendilerinin harita modelinin benimsetildiği şekliyle kabul görmesine devam edilmesi için tabii ki bu böyle bir operasyon olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Bu Piri Reis'in haritasının hakikati hususunda tekrar bu konuya döneceğiz Allah nasip ederse. Çöl denince genellikle bize gösterilen fotoğraflar bu şekilde. Yani uçsuz bucaksız kum, tek bir ot bile yok adeta. İnsan eskaza oraya düşerse, orada kendisini bulursa direkt ölümle burun buruna olacakmış hissi uyandıran bir takım kareler önümüze sunuyorlar. Halbuki kadrajı biraz genişlettiğiniz vakit veya başka tarafa çevirdiğinizde fotoğraflama yapan insanların bir anlık karşısında olsanız nelerle karşılaşabileceğinizi Allah bilir. Çöllük araziler hakikaten iddia ettikleri gibi silme, bütün bir şekilde insan ve canlı yaşamına uygunsuz yerler mi? Yani terk edilmesi gereken, atıl bırakılması gereken yerler mi? Eğer gerçekten böyleyse, hiçbir şekilde canlı yaşamına uygun olmayan yerlerse, bütüncül bir şekilde niçin Las Vegas'ı çölün ortasına inşa etti, kurdu bu adamlar? Madem o kadar insanlara, canlılara uygun yerler değil bu çöller. Dünyada belirli bir zenginliğe ulaşan insanların ancak belki de hani gidebileceği, tatil yapacağı bir yer olan Las Vegas niçin çölün ortasında? والخميس 6/7/1442 جبال الظهر مركز علقان ما شاء الله تبارك الله نزول الثلوج بكثافة ما شاء الله. Gördüğünüz üzere Arabi adam develeri var. Maşallah diyor, tebarakallah diyor. Hiç öyle Arap spiker gibi ortalığı velveleyi vermiyor, yaygara koparmıyor. Biz anlıyoruz ki çöllük bölgelerde mütemadiyen yağış oluyor. Yağmur yağışı, sağanak yağmur yağışı hatta ve kar yağışı görülebiliyor. Bu durumdan için böyle senede bir veya iki defa, umumiyetle bir defa sanki çöllere, çöllük bölgelere hiç yağış düşmüyormuş gibi, acaba işte bu küresel ısınmanın bir alameti mi? Mevsimler değişiyor, kayıyor, yok buzullar eriyor, yok şöyle oluyor, böyle oluyor tarzında kullanılmak üzere haber kanallarına servis ediliyor. Gerçekten de çöllük arazilere çok aşırı nadir mi yağış düşüyor? Eğer öyleyse bu insanlar nasıl yaşıyor? Yani dünya literatüründe bedevi denen bir olgu var. Bu insanlar çöllük arazilerde nasıl yaşıyor? Madem iklim ve yağış aralığına bakıldığında orada neredeyse canlı yaşamasına müsait olmayan bir ortam var. O halde bu insanlar buralarda nasıl hayatlarını devam ettiriyorlar? Doğan Haber Ajansı'nın vermiş olduğu bu havadis üzerine bakın, Profesör Doktor Hüseyin Toros çöllük bölgelerde görülen yağışın, hatta farklı çeşitlerde yağışların gayet normal olabileceğini söylüyor. O halde ana haber bültenlerinde belirli bir odağa zımbalanmaya çalışılan bu haber şeklinin, bu haberleri verme şeklinin anlamı nedir? Yani çöllük arazilere yağış düşmesi sanki milyonda bir olabilecek bir hadiseymiş gibi bir algı yapılmasının sebebi insanları buralardan, bu bölgelerden uzaklaştırmaya
çalışmak mı? Yani belli bir görüşe kanalize etmek mi bu noktada? Ve insanları belirli amaçlar için bu bölgelerden uzak tutmak mı? Yani bu bölgeleri sadece kendilerinin kullanabileceği, o bölgeler üzerinde tasarruf edebilecekleri ıssız yerler mi kılmak istiyorlar acaba? Dilerseniz biraz da bunun üzerine eğilelim. Gerçekliğini biz ispatlamaya çalışıyoruz. Neden bunu yapmak bize düşüyor? Yani aslında biz bunu gönüllü olarak istiyoruz tabii. Kimsenin de bizi zorladığı yok ama uzaysal uygarlıklar çok kolay bir şekilde bu gizliliği sonlandırabilecekken biz onlar adına avukatlık yapıyoruz sürekli. Onların hakkını biz savunuyoruz. Neden yapıyorsunuz bunu? Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Çünkü ben gerçeği bilmek istiyorum. Gerçeği bilmek istiyorum. Diyelim ki UFO'larla ilgili her şey yalan diyelim. UFO diye bir şey yok. Bu işte insanları böyle 1947'den beri oyalama politikası olduğu ispatlansa. Dense ki zaten bizim sistemde de dünyadan başka hiçbir yerde hayat yok. Ne hissedersiniz, üzülür müsünüz diye sorarlar bana. Hayır, üzülmem. Niye üzülmem? Çünkü o zaman ben gerçeği öğrenmiş olurum. Bir gerçek. Gerçeği bildiğim için üzülmem. Ama şuna üzülürüm. Bu konuda ömrünü, hayatını, parasını, pulunu harcayan insanlara üzülürüm. Karısından ayrılan, çocuğunu ihmal eden bir sürü insanlar gördüm ben. Farah Yurdözü ve Erhan Kolbaşı'nın katılmış olduğu Habertürk'teki bu programda aslında konu 51. bölgede ne oluyor, neler dönüyor? Her başkanlık adayı seçim kampanyaları sırasında ben işte halka açacağım, ne olduğunu orada herkese açıklayacağım şeklinde vaatlerde bulunmasına rağmen başkan seçildikten sonra bir şekilde unutuldu ya da örtbas edildi. Yine tekrar 51. bölgede neler oldu, neler döndüğünün sır gibi saklandığı, belki de bir hedef şaşırtma taktiği oldu. Yani başka bölgelerdeki laboratuvar ve araştırma tesislerine paravan olması bakımından tavşana bak denilecek bir yer olduğunu söylüyorlar. Bu programı tabii tamamını izleyebilirsiniz. Bir sürü meseleye değiniyorlar. Ancak şu bir gerçek ki 51. bölge denen yer işte çölün ortasında bir yer. Nevada çölünün daha çok UFO'larla, uzaylı temasıyla anılıyor. Burada Farah Yurdözü tabii bu işe ömrünü adayanlar var diyor. Öküzü davarı satmış adam, evi arabayı elden çıkarmış. UFO araştırmalarına vermiş kendisine, ailesi akrabası terk etmiş. Uzaylıları bulacağım, göreceğim yolunda ömrünü heder etmiş şeklinde bir şeyler söylüyor. Bazı insanlar için eğer gerçekten var iseler zaten kendilerini göstermekten niçin imtina etsinler diyor. Doğru bir yaklaşım. Katılıyoruz biz de. Yani uzaylılar var yok işte bir CE deyip yani ortadan kayboluyorlar. Bunun bir anlamı yok ki. Yani gelişmiş bir ırk iseler, dünya dışı gelişmiş böyle bir uzaylı denecek o koca kafalı, koca gözlü varlıklar var ise yani niye saklambaç oynar gibi bir görünüp bir kaybolsunlar şeklinde kadın isyan etmiş. Soruyor tabii ki. Öyle ileri bir teknolojilerinde var olduğu madem bu kadar yoğunlukla tırnak içinde UFO araştırmacılar tarafından rivayet ediliyorsa çıkmalılar ortaya. Yani dünyayı ele geçirecekse geçirmeliler diyor. Haklı. Biz tabii ki inanmıyoruz yani onların söylediği şekilde bir UFO ya da uzaylı olduğuna. Peki niçin şimdi bunları söylüyoruz? Çünkü maksadımız yine çöllük araziler ve çöllük arazilerden birinin üzerine inşa edilmiş 51. bölge denen yer. Dünyaca meşhur Fallout dizisinin bir bölümünde bakın Area 51 yazıyor orada, 51. bölgede işleniyor. Oraya girdiğinde zırhlı askerlerin, bakın şu anda hangarın kapısını açıyorlar. Buraya girdiklerinde bir dolabın, bir soğutuculu bir dolabın ya da bir tüpün içini açtıklarında uzaylı, yani sözde uzaylı cesediyle karşılaştıklarını görüyoruz bakın. Şunu görüyor musunuz? Yani zaten adamların bütün yapmak istedikleri o, yani böyle varlıkların olduğuna inandırmak insanları, böyle gizemli, sırlıymış gibi bir yer önce tahsis edip ondan sonra insanları günü geldiğinde belki de sahte bir salgın senaryosu gibi sahte bir uzaylı istilası ile yeniden insanları istedikleri yöne ve toplu bir şekilde kanalize etmek veya uygun adım marş diyerek istedikleri şekilde istedikleri yerlere yönlendirmek, kontrol altında tutmak olduğunu söyleyebilir miyiz?
değerlendirmeyi size bırakıyoruz. Bu arada 51. bölge konusu UFO ve uzay araştırmacıları tarafından çokça tutulan ve sevilen bir konu, yani yakından alakalandıkları bir konu. 51. bölge umumiyetle spekülasyonlarla ismi anılsa da Nevada çölünde bir bölge, bir tesis var orada, işte tabii ki herkesin giremediği, ne polis ne asker fakat tam yetkili bir takım muhafızlar tarafından korunan bir yer. Genellikle burada, daha doğrusu burayla alakalı çıkan söylentilerde uzaylıların varlığına dair bir takım kanıtların saklandığı vesaire bilgileri el altından yayılıyor. Büyük ihtimalle istihbarat tarafından bilerek yayılıyor bunlar. Tabii ki birden fazla konuda bu küreci demonik yapıya hizmet ediyor diyebiliriz. Yani Amerikan hükümetine veya Amerikan halkına bir faydası olmadığı açık. Ancak belirli aralıklarla, belirli vesayetlerle gündemin değiştirilmesine yardımı oluyor diyebiliriz. Konumuz terk edilmiş araziler veya terk edilmesi istenen araziler, çöllük araziler olduğu için 51. bölgeye değinmeden geçemezdik doğrusu. Bununla alakalı 2014'te ölmeden kısa bir süre önce de kendini video kaydına alarak bir beyanat veren Boyd Bushman ile alakalı Amerikalı ünlü bilim adamı Bushman ölmeden evvel kendisini kayıt altına alıyor. Amerika'da güya işte çok gizli projelerin yürütüldüğü Nevada'daki Area 51, yani 51. bölge olarak adlandırılan askeri üste dünyaya ziyarete gelen uzaylıların varlığıyla alakalı iddialarda bulunuyor. 2014 Ağustos'unda videosunu işte kaydediyor. Kısa bir süre sonra da zaten ölecek. 51. bölgede mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirmiş uzaylıları fotoğraflıyor güya veya fotoğraflarını ele geçiriyor. Bunları kendini çektiği kamera kaydında teker teker gösteriyor. Amerikalı yetkililer tarafından sürekli inkar edilen 51. bölgenin merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısıyla alakalı çalışmalar yapan bir grup bilim adamının varlığına şahit olduğunu söylüyor. Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda 51. bölge merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğuna işaret ediyor. Uzun parmakları ve perdeli ayakları sahip olanların Quintumnia isimli bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri sürüyor. Nevada'daki üste çalışanların bunları iki gruba ayırmasının sebebi olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu, diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia ediyor. 40 seneyi aşkın tetkik ve patent üzerine çalışmalar yapan Boyd Bushman, aralarında Hughes Aircraft, General Dynamics, Lockheed Martin ve Texas Instruments gibi şirketlerde önemli araştırmalarda bulunan bir kişiymiş. Bushman'ın bu itiraflarına Birleşik Devletler'deki herhangi bir yetkiliden yalanlama gelmemesi de ayrıca düşündürücü bir husus tabii. Yani acaba Bushman bu iş için mi görevlendirildi? Veya internet altyapısı da elinde olan bu gücün, bu yapının, yani bu konunun bu kadar yayılmasına, edilmesine müsaade etmesi mümkün müydü? Tabii şüpheli bunlar. Hem medya organlarınca böyle servis edilecek falan, bunlar düşündürücü hususlar. Ayrıca Bushman'ın gösterdiği fotoğraflara bakınca niyeyse yani bu uzaylı denen tür, uzaylı denen canlılar tıpkısının aynısı Hollywood filmlerinde pratik efekt ustalarının modellediği gibi, heykeltıraşların modellediği gibi bu sanatçıların aynı yapıda olması ayrıca güldürücü ve düşündürücü bir husus bizim için tabii ki. Yani o kadar doğru ve güzel tahmin etmişler ki E.T. döneminden beri, yani gerçek uzaylılar da ortaya çıkınca aynı Hollywood film endüstrisindeki veya çizgi romanlarda tasarımı yapıldığı gibi oluyor. Adamlar uzaylıların nasıl görüneceğini 10 yıllar öncesinden bilmiş. Ne tesadüf. 51. bölge ve uzaylılar konusunu kapatmadan şunu da söylemeyi elzem gördük. Kusura bakmayınız, elbette inananlarınız vardır. UFO'ların olduğuna, uzaylıların varlığına, ya ben gördüm filan diyenleriniz olacaktır. Ancak şunu da bir kenara yazmak lazım. Yani adamlar uzay diye bir yerin varlığına inandırmak için üzerine bir şey inşa ediyor. Yani galaksileri, uzaylıları
Böylelikle uzayın varlığı yokluğu tartışılmaz hale geliyor. Yani pastanın varlığına inandıracak ki seni hiç tepsiyi tartışmayasın. Yani tepsi varlığını yokluğunu ya da tepsiyi tartışmak aklına bile gelmesin. Böyle bir kurmaca var gibi sanki. Bir de şu var. Bu uzaylı kardeşler nedense insanoğlunun estetik algısına göre daha çirkin görünmek zorundalar herhalde. Böyle itici, iğrenç ve daha çirkin görünmek zorundalar. Nedense bütün tasvirlerde. Yani onlar bizden daha güzel görünüyor olamaz mı acaba? Daha estetik. Bizden daha böyle ne bileyim cazibeli görünüyor olamazlar mı uzaylılar? Niye daha çirkin görünmek zorundalar? Niye böyle böcek gibi bakınca tiksinti bir şekilde görünmek zorundalar? Tüylü olamazlar mı mesela? Yani hep böyle tüysüz deri. Ya şimdi uzaylılara diyorlar ki bizden daha gelişmiş teknolojileri olan bilmem kaç ışık yılı hatta daha ileride olan türler diye genellikle sunuyorlar. Bizden bu kadar ileride olan varlıklar yani görünüş ve estetik açısından bizden çok çok geride olmaları da ayrıca düşündürücü bir husus diyoruz. Ve bu konuyu da burada kapatalım dilerseniz şimdilik. Intro kısmımızda Resident Evil Retribution filminden bir sahnede Arktik bölgede, yani aslında tabii modern bilim denen günümüz Batı biliminin tanımıyla oralarda çöl olarak tanımlıyorlar. Yani Arktik çöllerdeki bir tesisi size göstermiştik. Gerçekte de biliyorsunuz kutup bölgesinde tesis kuruyorlar, araştırma tesisleri. Oralarda ne yürüdüklerinden pek haberimiz olmasa da normal sivillerin oraya giriş yasağı veya ülkeler arası anlaşmalarla bir şekilde oraya girişin, o bölgelere girişlerin çok sınırlı olmasından anlıyoruz ki burada da bir dümen karıştırıyorlar. Tabii yani kendilerine ayırmış oldukları yeryüzündeki yerlerden bir kısmı da buralar tabii ki. Yani aslında sıcak çöller olduğu gibi bu soğuk çöllerin de öyle işe yaramaz, kıymetsiz yerler olmadığı çok açık. Şu anda dünyanın ekonomisine yön veren, para piyasasını düzenleyen kuruluşlar tarafından buralar kendilerine ayrılan yerler olarak tespit edildiğine göre ne çöller ne de kutup bölgeleri gerçekten de kıymetsiz, önemsiz veya insan ya da canlı yaşamına %100 uygunsuz yerler olarak isimlendirilmemeli diye düşünüyoruz. Sizler de fikirlerinizi beyan edebilirsiniz tabii. Bu bölgedeki araştırmaların gayesi nelerdir, neler olabilir, günümüze kadar neler geldi, yarın öbür gün daha neler çıkabilir? Muhakkak görüşlerinizi bize bildirin. Elbette buraların gizemi baki tutulmakla birlikte hedef saptıracak, tavşana bak dedirtecek tarzda bir takım Hollywood filmleri çekiliyor. The Thing gibi veya işte Avengers tarzı filmlerin belli bölümleri, Superman'li bölümlerin bir kısmı burada çekiliyor. Hani ta ki orada hani düşündüğünüz gibi bir şey yok. Ancak işte böyle magazin bir takım şeyler üretiyoruz. Siz de bununla yetinin demek için belki. Şimdi bu fotoğrafın yazısına baktığınızda temelde birkaç hatanın yapıldığını görüyoruz. Bu ve benzeri fotoğraflarda. Burası Antarktika buzullarının üzerinde olduğunu düşündüğümüz bir tesis. Administrator şöyle yazmış. Google Earth'e baktığımızda bu Güney Kutbu üzerinde bir kamufle vardır diyor. Yani sansürlenmiş diyor. Burada birkaç hata var. Birincisi Google Earth gerçekten bir fotoğraf değil. Bilgisayar ortamında çizilmiş, animasyon bilgisiyle çizilmiş bir resimden ibaret. Nasıl ki insanların bugün cihazlarından bakmış oldukları işte radar sistemi, yol haritaları sisteminin uydu fotoğrafı olmadığı gibi. Çünkü uydu diye bir şey yok. Çünkü uzay diye bir şey yok zaten. Bunlar hepsi birbirine bağlı. Önümüzdeki dönemde Allah nasip ederse uzay diye bir yerin olmadığına bağlı olarak uyduların da, yani uyduların varlığının da gerçekte düzmece olduğunu, yani bütün iletişim sistemlerinin kara üzerinden, daha doğrusu kara ve deniz üzerinden gerçekleştiğine dair bir kaydımız olacak Allah nasip ederse. Şimdi
Google Earth'e baktığımızda diyor, burada Google Earth hiçbir şey ifade etmez. Tamamen araçlarla gezilerek, resimler, fotoğraflar çekilerek bilgisayar ortamında yapılmış bir takım kuş bakışı haritalardan ibaret. Yani dolayısıyla oradan bir şeyler sansürlemenin de bir anlamı çok olmuyor. Antarktika denilen aslında yeryüzünü çepeçevre saran buz kütlesinin her tarafını keşfetmiş olma ihtimali o kadar zayıf ki zaten apaçık söylese, apaçık beyan etse, haritalarda gösterse ne kadarını zaten gösterebilecek. Yani kendisinin bildiği kadarını da zaten insanlara gösterecek hali yok. Dünya üzerinde nasıl adaların çoğunu haritalarda göstermediği gibi, atlaslarda, ansiklopedilerde isimlerini dahi geçirmediği gibi, tabii ki kutup bölgesinde veya buz duvarına bağlı olan bölgelerde bir takım sansürlemelerin yapması, bir takım sansürlemelerin yapılması veya acizlikten tabii ki gösterilememesi de normal. Yani buradaki bu tesiste bakın, adamların tabii ki finans konusunda bir sıkıntıları yok. İstedikleri kadar para basabilirler. Tırnak içinde resmi olarak, yani resmi kalpazanlar, yani bu dünyadaki merkez bankalarının para basma yetkisini elinde bulunduran güç tabii. Siz bastığınız zaman kalpazan oluyorsunuz, kara paracı oluyorsunuz. Tabii bunlar bastığı zaman istedikleri kadar dolar basabiliyorlar. Bunlar kalpazan olmuyorlar. Yani bütün yeraltı, yerüstü zenginliklerini elde tutuyorlar. Hiçbir karşılık gözetmeksizin, karşılık ve teminat göstermeksizin istediği kadar dolar, euro veya sterlin basabilme yetkisi var adamların. Bu da tabii ki başka bir konunun bir parçası. Ancak karlarla kaplı olan bu bölgelere de günümüz Batı bilimi bir tür çöl diyor. Yani desert diyor, yani buralara da insan yaşamına uygun değil diyor. Kıymetsiz diyor. Siz kış diyor buradan. Buralarda biz konaklayacağız. İşimiz gücümüz var. Hadi yaylanın bakalım diyor insanlara. Piri Reis'in haritasına döneceğimizi söylemiştik. Niçin önemli bu harita? 1500'lerde oluşturulmuş bu haritada Piri Reis gemiyle gezerek yeryüzünü çok detaylı bir şekilde resmetmiş, ölçüsünü çıkartmış ve yerleri belirtmiştir. Yani bu haritanın kalan kısmı ya pagan satanik yapının en tepesindekilerin elinde ya da onların emri altında çalışan Cizvit papazlarının katedrallerinin dehlizlerinde bir yerinde saklı. Gerçek büyüklüğünün 180 santimetreyi 120 santimetre olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki doğrusunu Allah bilir. Fakat insanı biraz düşündüren, biraz da güldüren bir husus. Yani İbrahim Aybek'in sitesinde mesela çoğunluğa tabi olarak demiş ki bu Piri Reis'in haritasının yaklaşık 1/3'tür. 1/3 olduğu tahmin ediliyor demiş. Ve bir de Piri Reis'in bu haritayı çizerken istifade ettiği başka haritalardan yardım alarak bir tamamlama yapmışlar. Güya işte 2 ilave edip tam %100'lük bir dünya haritası yapmışlar ama baktığınızda bu haritadaki komikliği göreceksiniz. Yani Piri Reis ne kadar büyük hatlı ve detaylı çalışmış. Şimdi buna 1/3 denebilir mi acaba? Yani en az yeryüzünü gezerek oluşturduğu haritanın 6'da veya 8'de 1 olması gerekir. Çok dikkatli baktığınızda. Yani harita uzmanları şüphesiz bunu daha iyi tetkik edeceklerdir. Yani eğer seyyahlar veya gemiciler veya harita uzmanları varsa bu kaydı izleyen muhakkak görüşünü belirtsin. Yani dünya haritasının, Piri Reis'in çizdiği haritanın 1/3 olabilir mi bu acaba? Yoksa daha da küçük bir kısmı mı? Şimdi niçin peki açığa çıkarmıyorlar kalanını diye tahmin ediyoruz. Şöyle bir görüş ağır basıyor bizde. Bilmiyoruz tabii sizde nasıl fikirler oluşuyor. Şimdi bu haritada çok detaylı bir şekilde gezilen, görülen, tetkik edilen her yer belirtilmiş. Ama günümüz yapısı, yani günümüz dünyayı tahakküm etmek isteyen yapı dünyada belirli yerleri gizlemek istiyor. Yani belirli dediğimiz birçok yer aslında gizlemek istiyor, göstermek istemiyor. Bunların en başında tabii ki buzul duvarı geliyor. Yani kendilerini Güney Kutbu diye dedikleri Antarktika bölgesi geliyor ve tabii ki adalar geliyor. Yani adalar onlar için her zaman kendilerine ayırmak istedikleri birer pasta dilimi gibi. Yeryüzünde, okyanuslar ve denizler üzerinde birçok ama gerçekten çok fazla ada olmasına rağmen pek azın dünya haritası üzerinde görüyoruz. Tabii ki bu haritanın varlığı o yüzden daha bir ehemmiyet arz ediyor. Yeryüzünün gerçek görünümünün, yani gerçek bir şeklinin ya da öğretilmesi bakımından. Bunları tabii ki niye söyledik? Yani konumuz
ıssız bölgeler, ıssız bölgelerin insan hayatına, insan yaşamına uygunsuzluğu ve terk edilmesi, oraların ıssız bırakılması gerektiğiyle alakalı bize dayatılan bir takım şeyler vardı küçüklüğümüzden beri. Bunların önemli bir parçası da tabii ki adalar olduğunu artık anlıyoruz. Dünya haritasında normalde gösterilmeyen veya pek az kısmı gösterilen adalar. Peki buralardan insanları tıpkı çöl veya arktik bölgeler gibi nasıl soğutuyorlar, nasıl uzak tutma yolunu seçiyorlar? Tabii diyorlar ki burada dağ var, kayalık var, işte ağaç var, boş, altyapı yok haliyle bir insan yaşamına uygun değil. Börtü böcek dolu içerisi ve buralarda insan yaşayamaz, siz boş verin buraları diyorlar. Ve kendileri tabağın geri kalan kısmını sıyırmaya devam ediyorlar. Resident Evil 5'te hikayede şöyle bir bölüm var. Araştırmalarını yakındaki bir ülkeden kalma terk edilmiş bir askeri tesise ev sahipliği yapan Güney denizlerindeki izole bir adada yürütecekler. Alex zaten bir grup araştırma asistanı, araştırma malzemesi ve yüzlerce test deneyi ile oraya gitti. Araştırmalarından iyi haberler almak için ciddiyetle bekledim. Bunun yerine bir ay sonra sadece daha fazla test deneyi göndermemi isteyen bir telefon aldım. Sadece bir ayda yüzlerce test deneyini nasıl bitirmiş olabilirler? Bekledim ve bekledim. Hala adadan haber yok. Gideli 1 sene oldu ve araştırmalar için binlerce test deneyi gönderdim. Diğer araştırmacılar da ortada yok. Binlerce test deneyi de. Ve en önemlisi beni bir tanrı yapacak olan nihai virüs de dahil olmak üzere tüm araştırma malzemem bir türlü bulunamıyor. Zaman benden yana mı? Aklımı meşgul eden soru bu ve bu soruyu sadece olacağım tanrı cevaplayabilir. Resident Evil 5'teki bu bölümden anladığımız o ki parsellemiş oldukları bir adada gizli bir laboratuvar kurmuşlar veya gizli bir test merkezi kurmuşlar. Bakınız yani ıssız bir yer olması ne kadar önemli. Yani süper güç, kendisine süper güç diyen günümüz şebekesi için ıssız bir yer, mümkünse bir ada veya çöl ortasında kapatmış oldukları bir yer veya yine kutup bölgesinde bir çölde kapatmış oldukları bir yer. Yine Resident Evil Revelations 2'da 2015 yapım bir videoyum bu da. Gezginin Günlüğü isimli bir dosyada bakın 11 Ekim 2008 tarihli diyor ki tozlu eski bir kitapta bu küçük adayı buldum ve hiçbir haritada falan listelenmiyor. Yani hiçbir dünya haritasında, hiçbir atlasta bu küçük ada listelenmiyor diyor. Ben de harika keşfedilmemiş bir adada macera fırsatı diye düşündüm. Kesinlikle gitmeliyim. Oraya gitmek için helikopter kiralamak ucuz değildi ve iner inmez yerliler helikoptere el koyup beni gözaltına aldı. Şimdi bu kirli eski odada kilitliyim. Bu adamlar kaçık, nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama hani birine bakarsın ve bir şeylerin ters olduğunu anlarsın ya. İşte burada o şekilde kötü titreşimler var diyor hikayenin karakterlerinden bir tanesi. Yani bu ıssız adada haritada, dünya haritasında gösterilmeyen bir adada yine bir tesis kurulduğunu anlıyoruz. Bunlar gerçek hayatta da biliyorsunuz artık olan şeyler, yani olmasına alıştık. Eskiden olsa komplo teorisi deyip hemen kapatılıyordu ama artık günümüzde buzdağının görünen kısmında bile olsa bunların filizlerini görüyoruz. Rabbimizin kıymetsiz hiçbir yer yarattığını düşünmüyoruz ve inanmıyoruz. Elbette eski devletlerin, eski büyük devletlerin veya imparatorlukların nasıl isimlendirirseniz isimlendirin, haritalarının küçültülerek çizilmesi, böyle kesilerek, kırpılarak çizilmesi, çöllerin vesaire alınmama sebebi basit böyle teknik sebeplerle, ucuz sebeplerle değil, kasıtlı, planlı yapılan birer iş, birer operasyon. Ta ki sonraki nesiller, önceki nesillere özenmesinler, bizim başımıza bela olacak şekilde büyük devlet kurma hayallerine kapılmasınlar, elindekilerle yetinsinler ve bizim söylediklerimizi yapmaya devam etsinler adı altında bir proje olduğunu, yani bu temalı bir proje olduğunu düşünüyoruz. Sizler farklı düşünüyorsanız elbette düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Belki de biz yanılıyoruzdur. Ve en sonunda başında belirtmediğimiz intro kısmında Alice'in bu barakaya girdikten sonra masayı açıp yeraltı tesisine, bir yeraltı laboratuvarına indiğini görüyoruz. Çöllük bir yerin ortasına kurmuş oldukları bu tesis
kendilerince apokaliptik bir hadiseden sonra, bir kıyamet senaryosundan sonra yine çöllük bir arazinin altına bir tesis inşa ediyorlar. Veya daha önceden inşa ettikleri bir tesisi faaliyete geçiriyorlar, aktif hale getiriyorlar. Yeryüzü sahipsiz değil. Allahu Teala her bir yeri, her bir santimi karış karış bilmekte, gözetlemektedir, ihata etmektedir. Bunlar insanoğlunun gözünden, toplulukların, kavimlerin gözünden istedikleri kadar kaçırsınlar, saklamaya çalışsınlar. Saklı olan her şeyin bir gün gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Biz de bu adete, daha doğrusu bu sünnetullah'a belki bir kol olmak için, belki bir çekiç olmak için buradayız. Biz de buna yardımcı olacağız. Allah nusret verdiği sürece selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bella'nın hava menfezleri. Terk edilmiş gibi.